İspanyol araştırmacılar tıpkı insanlar arasında atılan bir basketbol topunu saymaya odaklanırken insanların bir gorili fark etmemesi gibi aynı teorinin uzaylı yaşam formlarını tanımak için de geçerli olabileceğini söylüyor. Nerede olursa olsun bir gorili fark edeceğini düşünürsün ve muhtemelen kör değilseniz ya da dikkatiniz dağılmamışsa fark edersiniz. Ayrıca bahçenizden geçen uzaylıları da fark edeceğinizi umuyorsunuz. Beklentilerinize uysalar ve bunları fark edecek araçlara sahip olsaydınız muhtemelen yakalardınız. İspanyol Cadiz Üniversitesi'nden Gabriel de la Torre ve Manuel Garcia, Science Direct'in Acta Astronomica adlı eserinde tam burada olsalar bile kozmik goril etkisi nedeniyle onları kaçırıyor olabileceğimizi öne sürüyor. Goril etkisi, dikkat dağınıklığının insanların gözlerinin önünde büyük bir maymunu kolayca kaçırmasına neden olduğunu kanıtlayan 2010 yılından kalma ünlü deneydir. Teknik olarak deney, konuya aralarında top atan insanları izlemesini ve kaç kez geçtiğini saymasını söyler. Saymaya odaklanan gözlemcilerin yaklaşık yarısı goril kıyafeti giyen bir kişinin top atanların arasından geçse bile sahneden geçmekte olduğunu fark edememesi durumuna denir. Belki aynı şey uzaylıları tespit etmeye çalıştığımızda da oluyordur. Gözümüzün önünde olabilirler veya biz onları liderimize götürmemizi söylediklerini düşünebilirler. Ancak onları görmüyor ve duymuyoruz. Bazı dünyalılar uzaylıların neye benzeyebileceğini tahmin ederek kendilerini eğlendirirler ve sıska parmakları ve fazerleri olan iri gözlü insansılar öyle değil. Hayal gücünün sınırı olmadığı için tahminler gelişmiş bir jelden duyarlı bir kayaya, uzay gemileriyle ahtapotlara kadar uzanıyor. Sonra düşünülemez olan var. Ya uzaylı, parçacık fiziklerinin evrenin çoğunu oluşturduğunu düşündüğü ve bir tür karanlık maddeden, gizemli bir maddeden veya birden fazla bir maddeden oluşuyorsa ama henüz gözlemleyip tanımlayamadığınız bir şeyi anlamak şöyle dursun diyoruz. Aynısı yabancı sinyaller için de geçerli. Bize selam dostum, iyi tanıştım versiyonu veya David Bowie'nin hitlerini telsize göndereceklerini kim söyledi? Karanlık madde ve karanlık enerji gibi makinemizin algılayamayacağı karanlık sinyaller gönderiyor olabilirler. Bunu şöyle basitçe anlatmak isterim. Eğer ki siz bir şeye saymaya odaklanıp o anda geçeni fark edemiyorsanız, uzaylılar da aslında biz bir şeye odaklanıyoruz, radyo sinyalleri, X ışınları vesaire gibi sinyallere odaklanıyoruz ama belki de uzaylılar çok farklı bir yöntemle iletişime geçiyor olabilirler. Ve biz de burada uzaylıları görmüyor olabiliriz. Yani İlkenin ve teorinin anlatmak istediği bu. Kozmik goril etkisinin asıl anlamı da bu. Devam edelim, kozmik goril etkisiyle alakalı bir açıklama daha yapalım. Araştırmacılar başka bir şeyle meşgulken insanların dikkatsizlik körlüğünü gösteren goril deneyinden esinlenerek 137 kişiyi içeren bir deney yaptı. Katılımcılar yapay yapılara sahip hava fotoğraflarını dağ ve nehir gibi doğal unsurlara sahip fotoğraflardan ayırt etmek zorunda kaldı. Araştırmacılar, katılımcıların bunu fark edip edemeyeceğini görmek için görüntülerden birine goril kılığına girmiş küçük bir karakter eklediler. Deney, orijinal goril deneyine benzer sonuçlar verdi. Araştırmacılar yine de sezgisel bireylerin fotoğraftaki gorili tanımlama olasılığının daha metodik ve rasyonel olanlara göre daha yüksek olduğunu gözlemlediler. Bunun diğer dünyasal olmayan varlıkları aramaya çevrilmesi halinde uygulanan mevcut stratejilerin gorili tespit edememe ile sonuçlanabileceğini söylediler. Yani burada da yine o gorili nasıl fark edemiyorsak uzaylıları da fark edemeyeceğimizi anlatıyor. Yani aslında biraz bakış açımızı ve bakış yönümüzü daha farklı odaklara vermemiz gerekiyor. İnsan algısından kaçan boyutlar. Bunlara bakalım bir de. Araştırmacılar, akıllı dünya dışı yaşamın muhtemelen bilinmeyen karanlık madde gibi insan algısından kaçan boyutlara tezahür ettiğini söyledi.
Zor, karanlık madde ve enerjinin sınırlı bir anlayışının özellikle de kendi algılarına dayalı olarak diğer zeki varlıkları görme eğilimleri nedeniyle insanları yabancı yaşamın sinyallerini körleştirebileceğini söylediler. Bu farklılaşmayla yapmaya çalıştığımız şey diğer olasılıkları düşünmek, örneğin zihnimizin kavrayamadığı boyutlardaki varlıkları veya neredeyse %95'ini oluşturan karanlık maddeye ve enerji biçimlerine dayanan zekaları düşünmektir diyor. Evren ve bizim yeni yeni görmeye başladığımız şey diyor De La Torre. De La Torre bunu diğer dünyasal olmayan zekaları arama sorununa aktarırsak mevcut stratejimizin gorili algılamamıza neden olup olmayacağı sorusu ortaya çıkar dedi. Geleneksel mekan anlayışımız beynimiz tarafından sınırlandırılmıştır ve yukarıdaki işaretlere sahip olabilir ve onları görmeyebiliriz. Belki de doğru yöne bakmıyoruz. Pareidolia olarak bilinen psikolojik fenomen, orada olmayan bir şeyi görmek, bazen dünya dışı yaşam arayışıyla ilgili tartışmalarda başvurulur. Ancak bilim insanları önümüzde sinyaller olduğunu ve onları kaçırdığımızı iddia ediyor. Makalede sunulan diğer bir örnek, parlak noktaları ile ünlü cüce gezegen krateri, Okkator'un görüntülerinde görülebilen belirgin bir geometrik yapıdır. De La Torre, yapısal zihnimiz bize bu yapının içinde kare olan bir üçgene benzediğini, teorik olarak Ceres'te mümkün olmayan bir şey olduğunu söylüyor diyor. Ama hiçbir şeyin olmadığı şeyleri görüyoruz. Pareidolia denilen psikolojide bir fenomen olarak. Ne var ki nöropsikolog başka bir olasılığa işaret ediyor. Bunun tersi de doğru olabilir. Önümüzde sinyale sahip olabiliriz, algılamaz ya da onu teşhis edemiyoruzdur. Eğer böyle olsaydı kozmik gorilin bir örneği olurdu. Aslında geçmişte olabilirdi ya da şu an gerçekleşiyor olabilirdi. Yani burada da nöropsikolog şunu tarif etmeye çalışıyor. Aslında kozmik goril etkisi gibi gorili görmüyoruz ama bir de onun tam tersi, aslında bütün hepsine bakıyoruz. Belki de oradaki hiç görünmeyen bir olasılığı kaçırıyoruz diyor. 3 tür akıllı medeniyet sorusu var burada. Oraya bakalım. Yazarlar yaptıkları çalışmada farklı olası medeni uygarlık sınıflarını tartışıyorlar. 5 faktöre dayanarak 3 türden bir sınıflandırma sunuyorlar. Biyoloji, uzun ömür, psikososyal özellikler, teknolojik ilerleme, uzayda dağılım. Tip 1 uygarlıkların bir örneği, teknoloji ya da gezegensel kaynakları yanlış kullanırlarsa ya da bir felaketten kurtulmayı başaramazsa geçici olabilir. Ancak sonunda niceliği ve yerçekimi enerjisini kontrol eden, uzay zamanı yöneten ve galaksileri keşfedebilen üyelerin uzun ömürlülüğüyle karakterize edilen tip 2 uygarlığa dönüşebilir. Mevcut sınıflandırmaların çok basit olduğunu ve genellikle sadece enerji yönüne bağlı olduğunu biliyoruz. Radyo sinyallerini kullandığımız gerçeği diğer uygarlıkların da bunları kullandığı anlamına gelmiyor. Ya da enerji kaynaklarının kullanımı ve onların bağımlılığı anlamına gelmiyor. Bizimkilerle aynı araştırmacılar önerilerinin teorik niteliğini hatırladığını belirtti. Üçüncü medeniyet türü olan medeniyet, en gelişmiş, çok boyutlu ve çok evrenli mekanlarda karanlık enerjinin ve maddesinin mutlak bir hakimiyetiyle yaratılan ebedi yaşamı olan egzotik varlıkları içerecektir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, biz şu ana kadar hep radyo sinyalleriyle uğraşıyoruz ve genellikle de oradan bir sinyal almaya çalışıyoruz. Bu da bizim teknolojimizin aslında sadece bu yönde bakabileceğimiz kısmına bakabiliyoruz, çıkartıyor. Teleskoplarımız da bir yere kadar bazı gezegenleri, ki onları da tayf ya da geçiş bakışıyla ancak bulabiliyor. Ve bu da direkt gezegenleri gözlemlemek değil, başka yıldızlara bağlı gezegenleri gözlemlemek değil, yani öte gezegenleri. Ama bu öte gezegenlerin geçişlerini ancak görebiliyoruz. Yani burada sadece sinyale bağımlı haldeyiz. Belki de ilerleyen zamanlarda bu sinyaller haricinde de teknolojiler gelişirse, ki
James Webb teleskobu var. Hubble'dan daha iyi olduğu söyleniyor. Belki onunla daha çeşitli şeyleri görebiliriz. Ve algımızın dışında radyo sinyalleri haricinde de bazı bakmamız gereken ek özellikleri görmeye başlarız. Yani kozmik goril etkisinin dışına çıkmaya başlarız diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.